Thank you very much for inviting me tonight. Beni bu akşam davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. I'm always happy to be here. Her zaman burada olmaktan mutluluk duyuyorum. I see many new faces, Birçok yeni yüz görüyorum. and it's always joyful to be together. We are actually family, Biz aslında bir aileyiz ve birlikte olmak bize neşe veriyor. spiritual family. Biz spiritüel bir aileyiz. We want to celebrate a new year with good resolutions. Bu sene iyi bazı kararlar alacağız. And God or Krishna is our best friend. Ve Tanrı, Krishna bizim en iyi arkadaşımız. So this year is going to be finished. We are going in a few hours in New Year. Bu sene birkaç saat içinde bitmiş olacak ve biz yeni yıla girmiş olacağız. And it will go also very fast. Ve çok hızlı geçecek bu. But say not, it come one day, your journey in this material world just like nightmare. And you will wake up and you find yourself in the spiritual world. Şila Prabhupada diyor ki bu madde dünyadaki yaşantınız sanki bir kabus gibi bir anda bitecek ve kendinizi spiritüel dünyada bulacaksınız. Just a few hours. Birkaç saat geçmiş gibi olacak sadece. Like you sleep every night, you spend 8 hours, 10 hours, 12, then you wake up, it's a new day. Her akşam uyuyorsunuz 8 saat, 10 saat, uyandığınızda yeni bir gün oluyor. So life goes also very fast. Yaşam da böyle çok hızlı geçiyor. So how many years already passed? Kaç yılı geride bıraktık hali hazırda. It was like a bird flying. Bir kuşun uçması gibiydi bu. So, okay, let's start verse Bhagavad Gita because it's too much. Şimdi Bhagavad Gita kıtasına başlayalım çünkü ben çok konuşuyorum. So this verse is chapter 6 6. bölümden okuyoruz. and verse 30. Ve 30. kıtayı okuyoruz. So we will read the Sanskrit verse word by word and we can repeat after. Biz şimdi kelime kelime Sanskrit olan kıtayı okuyacağız. Siz de tekrar edebilirsiniz arkamdan. Yomam pashyanti sarvatra sarvam chamayi pashyati tasyaham na pranashyami sachanane pranashyati. So now you repeat after me, word by word? Yes. Word by word? No, you just Just line by line. Line by line. Yomam pashyanti sarvatra Yomam pashyati sarvatra sarvam chamayi pashyati sarvam chamaya pashyati tasyaham na pranashyami tasyaham na pranashyami sachami na pranashyati sachamena pranashyati Yomam pashyati sarvatra Yomam pashyati sarvatra sarvam chamayi pashyati sarvam chamaya pashyati tasyaham na pranashyami tasyaham na pranashyami sachami na pranashyati. sachamena pranashyati Please repeat. Yomam pashyati sarvatra Yomam pashyati sarvatra sarvam chamaya pashyati sarvam chamayi pashyati tasyaham na pranashyami tasyaham na pranashyami sachamena pranashyati sachamena pranashyati Yomam pashyati sarvatra Yomam pashyati sarvatra sarvam chamayi pashyati sarvam chamaya pashyati
Tasyaham na pranashyami. Tasyaham na pranashyami. Sacha me na pranashyati. Sacha me na pranashyati. Yo mang pashyati sarvatra. Yo mam pashyati sarvatra. Sarvam cha mai pashyati. Sarvam cha mai pashyati. Tasyaham na pranashyami. Tasyaham na pranashyami. Sacha me na pranashyati. Sacha me na pranashyati. Ladies, Yomam pashyati sarvatra. Yo mam pashyati sarvatra. Sarvam chamai pashyati. Sarvam cha mai pashyati. Tasyaham na pranashyami. Tasyaham na pranashyami. Sacha me na pranashyati. Sacha me na pranashyati. so now we read word by word. Şimdi kelime kelime okuyacağız. Ya, Ya, wherever, wherever. Huyu. mam, Mam Her kim. pashyati, pashyati. you will translate correctly? Shall we start from beginning? Yes. Because I missed one. Ya, Ya, wherever, whoever. Her kim. Her kim. mam, Mam, mi, me, Ben. ben. pashyati, Pashyati, sees, siz. Görür. Görür. sarvatra, Sarvatra, everywhere, everywhere. Her yerde. Her yerde. sarvam, Sarvam, everything, everything. Her şey. Her şey. cha, Cha and, And Ve ve my, mai in me, in me. bende. Bende. pashyati, Pashyati, sees, siz. tasya, Görür. Tasya for him, For him. o kişi için. O kişi için. aham, Aham, I, I, Ben. ben. na, Na, not, not, Değil. değil. pranashyami, Pranashyami, I'm lost, I'm lost. Kaybeder. Kaybeder. sa, Sa, he, he, O. o. cha, Cha, also, also, De. Da. de, da. me, Me, to me, to me. Bana. Bana. na, Na. Na, nor, nor. Ne de. Ne de. pranashyati, Pranashyati, is lost, he is lost. Kaybederim. Kaybederim. for one who sees me everywhere and sees everything in me, I'm never lost, nor is he ever lost me. Çeviri. Beni her yerde ve bende her şeyi gören kişi beni asla kaybetmez ve ben de onu asla kaybetmem. Purported by His Divine Grace Swami Srila Prabhupada. A person in Krishna consciousness certainly sees Lord Krishna everywhere and he sees everything in Krishna. Such a person may appear to see all separate manifestations of the material nature, but in each and every instance he is conscious of Krishna, knowing that everything is a manifestation of Krishna's energy. Nothing can exist without Krishna, and Krishna is the Lord of everything. This is the basic principle of Krishna consciousness. Krishna consciousness is the development of Lord of Krishna, a position transcendental even to material liberation. At this stage of Krishna consciousness, beyond self-realization, the devotee becomes one with Krishna in the sense that Krishna becomes everything
for the devotee, and the devotee becomes full in the loving Krishna. An intimate relationship between the Lord and the devotee then exists. In that stage, the living entity can never be annihilated, nor is the personality of Godhead ever out of the sight of the devotee. To merge in Krishna's spiritual annihilation, a devotee takes no such risk. It is stated in the Brahma Samhita, Primanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sataiva Haridaishu Vilakayanti Yam Shama Sundara Achintya Guna Swarupam Govindam Madi Purusham Tamaham Bhajami. I worship the primeval Lord Govinda, who is always seen by the devotee whose eyes are anointed with the pulp of love. He is seen in his eternal form of Shamasundar, situated within the heart of the devotee. At this stage, Lord Krishna never disappears from the sight of the devotee, nor does the devotee ever lose sight of the Lord. In the case of a yogi who sees the Lord as Paramatma within the heart, the same applies. Such a yogi turns into a pure devotee and cannot bear to live for a moment without seeing the Lord within himself. Şila Prabhupa'nın açıklaması. Krishna şuurundaki kişi Rab Krishna'yı her yerde görür ve her şeyde Krishna'da görür. Bu kişi maddi doğanın bütün farklı tezahürlerini görür. Her şeyin Krishna'nın enerjisinin tezahürü olduğunu bilerek her an Krishna'nın bilincindedir. Krishna olmazsa hiçbir şey yaşayamaz ve Krishna her şeyin efendisidir. Krishna şuurunun esas ilkesi budur. Krishna şuuru, Krishna'ya duyulan aşkın geliştirilmesidir. Bu konu maddi özgürlüğe bile aşkındır. Benlik idrakinin ileri safhası olan bu Krishna şuuru safhasında, Krishna'nın kul için her şey anlamına geldiği ve kulun da Krishna'ya tam bir sevgi duyduğu bu safhada kul Krishna ile bir olur. Tanrı ile kul arasındaki en yüce ilişki böylece var olur. Bu safhada ne canlı varlık asla yok olabilir, ne de Tanrı yüce şahsı kulun gözünden bir an olsun kaybolabilir. Krishna'ya gark olmak ruhsal bir yok oluştur. Adanmış bu riski göze almaz. Bu konu Brahma Samhita'da 5.38 şöyle belirtilir. Pramanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Samshyamat Sundarama Chinta Guna Svarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Adanmış kullar tarafından her zaman görülen, gözleri aşk ile bakan ilk Tanrı Govinda'ya ibadet ederim. O, kulun kalbinde bulunan Shyamasundara'nın ebedi suretinde görülür. Bu safhada ne Tanrı kulun gözünden kaybolur, ne de kul Tanrı'nın görüntüsünü bir an olsun kaybeder. Tanrı'yı kalbinde Paramatma olarak gören yogilerin durumunda da aynı şey söz konusudur. Böyle bir yogi, saf bir kula dönüşür ve Tanrı'yı kendi içinde bir an görmeden yapamaz. Thank you. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is ever lost to me. Beni her yerde ve bende her şeyi gören kişi beni asla kaybetmez. Ve ben de onu asla kaybetmem. Omagyanatimanandasya ganargananishtalakaya chakshurmilitam yena tasmai shri bhave namah Shri Chaitanya Manamishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Sanamaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prabhupada ki Jai! Thank you very much again for inviting me. Tekrar beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. I want to ask how much time should I spend? Ne kadar zamanım var? Till
10 o'clock, 10:15. 10-15 minutes. Okay. I mean, Till 10:15. tell 10:15. Until 10-15. It means okay. 50 minutes. 50 minutes. 50. 50. 5 Minutes, yeah, 50 minutes. 15 minutes, okay. 50. 50 minutes, almost 50. 1 hour. Yes. That's good. Because after Prashadam, I think Yeah. you can sleep. But this subject, you should not sleep because it's so nice verse actually. Uyumamanız lazım. Bu konu çok güzel bir konu çünkü. Because also you see Krishna also in Prashadam. Yes. Görüyoruz ki Krishna Prashadam'da da bulunuyor. Because this verse says that a devotee sees Krishna everywhere. Çünkü bu kıtada adananların Krishna'yı her yerde gördüğü söyleniyor. And one form of seeing Krishna is also in Prashadam. Ve Krishna'yı görmenin bir formu da prasadam. Because Prashadam means also mercy. Çünkü prasada aynı zamanda merhamet anlamına da geliyor. It's not material. Bu maddi olan bir şey değil. And I have noticed in my life, devotional life, that people, when they come to the temple or center, they take prasad, and they never go out the same person. They change. Ben adam ve hizmetinde şunu gördüm ki tapınağa gelip de prasadam yiyen insanlar artık aynı kişi olmuyorlar, değişiyorlar tapınaktan çıktıklarında. This is how Krishna acts through the mercy. This called prasadam is the mercy. Ve prasadam merhamet, Krishna bu şekilde yani aslında etkiliyor. In India, in Jagannath Puri, they throw prasadam. I saw that with my own eyes, and prasadam goes in the earth, in dust, and people will take it and will take it, will eat it. Hindistan'da Jagannath Puri'de ben kendi gözlerimle gördüm yani. Prasadam atılıyor ve o yere değmesine rağmen insanlar yerden alıp onu yiyorlar. They have faith that this is not different from Krishna. Ve bu bir inanç yani onun Krishna'dan farksız olduğunu düşünüyorlar. And Krishna Prasad can turn a person to be a devotee. Krishna Prasada bir kişinin adanan olmasını sağlayabilir. Like the four Kumara, yeah? They took tulasi leaves and became great devotees. Yani 4 kumarada onlar tulasi yaprağını aldıktan sonra büyük adananlar haline geldiler. So the point is that Krishna, devotee never separate Krishna's energy from Krishna. Buradaki önemli olan nokta şu ki bir adanan Krishna'nın enerjisini hiçbir zaman Krishna'dan ayrı olarak düşünmez. Everything he sees, he put it in the relation to Krishna. O gördüğü her şeyin Krishna ile ilişkili olduğunu düşünür. When Prahlad Maharaj had a great demon as a father, Prahlad Maharaj'ın babası büyük bir iblisti. and the father was very envious of his son. Ve onun babası oğluna çok haset ediyordu, çok kıskanıyordu oğlunu. And Hiranyakashipu, his name, he told his son, I see that you are talking about Vishnu. Who told you, who taught you this knowledge? Ve onun babasının adı Hiranyakashipu'ydu. Ve o dedi ki, ben görüyorum ki dedi, sen dedi Vishnu hakkında konuşuyorsun dedi. Kim sana bu bilgiyi verdi? So he was very envious because he told to his son, this Vishnu, you're talking every day, 24 hours a day. Where is he? I cannot see him. Ve o dedi ki Hiranyakashipu, yani sen dedi 24 saat dedi bu Vishnu'dan bahsediyorsun dedi. Nerede o dedi, ben onu görmüyorum dedi. And Prahlad Maharaj, 5 years old son, he told him, yes, God is everywhere. Ve Prahlad Maharaj 5 yaşındaydı oğlu ve dedi ki evet dedi, Tanrı her yerdedir. And the father said, so is everywhere. Is he here in this pillar? There was a big pillar there. Ve babası dedi ki öyle mi dedi, o her yerde. Peki dedi bu sütunun da içinde mi dedi. Büyük bir sütun vardı orada. And the son, Prahlad Maharaj, said, yes, my dear
demon father. Ve Prahlad Maharaj dedi ki evet dedi benim sevgili iblis babacığım. So he took his big mace. He said, "Okay, I will crush him. I will kill him." And he took big mace and he threw that pillar. Ve sonra dedi ki babası da o zaman dedi ben onu paramparça edeceğim dedi. Büyük topuzunu aldı. Gürzünü aldı ve Sütüne vurdu. Sütüne And vurdu. from that pillar, a ferocious personality came with head of a lion and with nails and human body. You see it in this picture, yes. It's called Nishingadev. Ve o sütünden çok korkunç bir form çıktı. Başı böyle aslan kafasıydı, tırnakları aslan pençeleri gibiydi. Bu gördüğünüz resimdeki kişi çıktı. Nishingadev. And it was a big fight because Hiranyakashipu is not a small demon, he's a big demon. Ve büyük Hiranyakashipu. bir dövüş başladı çünkü o Hiranyakashipu küçük bir iblis değildi, o çok büyük bir iblisti. And they start fighting, you know. So just like, but Nishingadev was enjoying that fight, just like a cat and mouse. Sometimes a cat, he leaves the mouse escape just to enjoy the fighting, but after he catches it. So in Hiranyakashipu, he was like this with his sword, pretending to be strong, but actually he was not. But Nishingadev just let him play a little bit, and then after he put it in his lap, right? And he opened his stomach, his belly with his nail. Türkçe. Evet, bir dövüş başladı ama Nishingadev biraz oynuyor gibiydi Hiranyakashipu, yani bundan keyif alıyordu. Aynı bir kedinin fareyle oynadığı gibi, bazen kedi bırakır fareyi, ondan sonra tekrar yakalar, aynı onun gibi davranıyordu. Ve en sonunda da onu kucağına oturttu ve midesini paramparça etti. Actually, from external point of view, people who doesn't know this story, they will think, "Oh my God, God is violent. He did that even to the father of his devotee. How come that God is so violent?" But actually, he was not violent. He was merciful, because everything God does, good or bad, it's absolute good. So by killing the demon, he liberates him. Ve dışarıdan bakanlar için bu belki çok Tanrı ne kadar merhametsiz diye düşünebilirlerdi. Çünkü bir Adana'nın babasına bunu nasıl yaptı diye düşünebilirlerdi. Ama aslında o onun yaptığı her şey bir merhametti. Çünkü Tanrı iyi ya da kötü ne yaparsa yapsın o mükemmel bir şekilde iyidir. So this story just to show that Onu özgürleştirdi. that God can be everywhere. Bu hikayeden çıkarmamız gereken sonuç Tanrı'nın her yerde olduğu. Also, there is a story of Haridas Thakur, one great devotee. Ve aynı zamanda büyük bir adanan olan Haridas Thakur'un hikayesi de var. Some of you don't know Haridas Thakur who is. He is a Muslim, from a Muslim family. Yes. Belki aramızda Haridas Thakur'un kim olduğunu bilmeyenler olabilir. O Müslüman bir aileden geliyordu. He is an acharya of the holy name. Ve o kutsal ismin Acharya'sıydı. He chanted 300,000 names a day. O günde 300.000 isim söylüyordu kutsal Don't isim. try to imitate him, Onu taklit etmeye çalışmayın. because it's the personification of the holy name. Çünkü o kutsal ismin şahıslaşmış hali. So he went to one cave in solitary place to chant his rounds. O bir mağaraya gitti, yani böyle daha sessiz sakin bir yere turlarını yapmak için. And the people, they know he's a saintly person, they come to visit him. Ve insanlar onun aziz bir kişi olduğunu biliyorlardı ve onu ziyarete gidiyorlardı. And one day, the people felt heat in the cave. Some itching, heat, one smelling something, because there was big snake living there.
snake. Heat. In the cave of Haridas Thakur, there was a snake living there. That's why there was heat. There was heat in the cave. Heat. Çok sıcak. Warm ya. Sıcaklık geliyor. O bir insanlar bir gün mağarada sıcaktan arttığını hissettiler. Çünkü orada bir yılan yaşıyordu. Haridas Thakur'un gittiği mağarada. Büyük bir yılan yaşıyordu. So they went to Haridas Thakur and they complained. They said, wow, in this cave there is a big snake living. We cannot stay here because it's very dangerous for us. They told that to Haridas Thakur. İnsanlar Haridas Thakur'a gidip dediler ki bu mağarada bir yılan var ve biz burada yaşayamayız daha fazla. Bu çok korkunç dediler. And Haridas Thakur planned to leave that place because people were disturbed. Haridas Thakur da oradan ayrılmayı planlıyordu. Çünkü insanlar rahatsız olmuşlardı. And just before leaving, the snake came out by himself and he went away from the cave. Ve tam Haridas Thakur ayrılmadan önce yılan kendisi o mağaradan çıktı gitti. Why? Neden? Because God, Krishna, in his heart, in the snake's heart, he told him, now you're disturbing my devotee, you should leave. Çünkü o yılanın kalbindeki Krishna ona dedi ki sen şimdi benim Adnan'ımı rahatsız ediyorsun ve şu anda gitmen gerekiyor. You see? Because God is everywhere. He's also in the snake heart. Çünkü Tanrı her yerde ve o yılanın da kalbinde bulunuyor. Devotees sees Krishna everywhere. Adnanlar Krishna'yı her yerde görürler. And also because love, this verse, Premanjana Chudita Bhakti Vilochanena. Because the devotee sees Krishna, blessed with love, he sees Krishna everywhere. Çünkü bir de burada bir aşk söz konusu, yani Adnan bu aşkla takdis olduğu için Krishna'yı her yerde görür. So if you have love, you will see Krishna. Çünkü eğer bu aşkla sahipseniz Krishna'yı görürsünüz. Like a mother, Anne gibi. when she sees the shoes of her child, Bir anne çocukların ayakkabısını gördüğünde she remembers her son. oğlunu hatırlar. She does not love the shoes, but she loves the son. Tabii ki o ayakkabıları seviyor değildir, yani çocuğunu seviyordur. That is in a relation with her son. Ama o şeyler çocuğuyla bir bağımlısı olduğu için o şeyleri onları sever. In the same way, a devotee sees everything in a relation with Krishna. Ve bir Adnan da benzer şekilde her şeyi Krishna ile ilişkili olarak görür. So we have to change our sight. Yani bizim bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor, görüşümüzü. Like there are many artists painting, like Picasso, they draw beautiful paintings. Çok iyi sanatçılar var, Picasso gibi büyük böyle resimler. When you see Picasso drawing, you remember Picasso. Ve siz yani Picasso'nun bir resmini gördüğünüzde Picasso'yu hatırlıyorsunuz. The same way, when you see Krishna's energy, you remember Krishna. Aynı şekilde siz Krishna enerjisini gördüğünüzde onu hatırlıyorsunuz. Bhumi, Apo, Namo, when all these 8 material energies are coming from Krishna. Çünkü bütün bu 8 tane maddi enerji Krishna'dan geliyor. Atashi Krishna namadi bhavat indriya griyam seven mukhe jivadu svayam eva spuriti yada. That when the senses are purified, then you see Krishna everywhere. Burada deniyor ki duyular arındığı zaman Krishna'yı her yerde görmeye başlarsın. So, seeing Krishna everywhere, Prabhupada said, as soon you develop and as soon you become more advanced, then more you see Krishna everywhere. Şöyle Prabhupada diyordu ki ne kadar ilerlerse bir kişi o kadar çok Krishna'yı görmeye başlar. You don't see it only on bank
in Vrindavan. You see it also in the street, everywhere. Yani sadece Vrindavan'da Yamuna'nın kenarında görmezsiniz, onu her yerde görmeye başlarsınız. Actually, Sokakta when da. Prabhupada was in Vrindavan, was in America, in New York, it was very, very difficult for him because no temple, no devotees, and devotees they felt very sorry. Oh, Prabhupada, you are really missing Vrindavan. I said, what? I see Vrindavan everywhere. Here is Vrindavan. Ve New York'tayken işte Prabhupada, Adananlar için üzülüyorlardı çünkü orada tapınak yoktu, Adananlar yoktu diye düşünüyorlardı. Ama Şila Prabhupada dedi ki, yani benim içinde de her yer Vrindavan. But this is the science of Krishna consciousness, to train you to see Krishna everywhere. Da Krishna bilincinin bilimi aslında, yani Krishna'yı her yerde görecek şekilde kendinize eğitmek. Because if you pray with love and devotion, Çünkü eğer aşkla ve yani adanmayla eğer dua ederseniz, then God manifests Himself. o zaman Tanrı kendini gösterir. You will see it in the person also. You will see it even in the enemy. Like Jesus Jesus said, don't hate the sinner. Hate the sin, but not the sinner. Yani o zaman onu her yerde görmeye başlarsınız ve düşmanınızda bile bunu görebilirsiniz. Hz. İsa'nın dediği gibi günahtan değil, günahkardan değil, günahtan nefret edin demişti. Because we are all spiritual soul. Çünkü hepimiz ruh canlıyız. We are not this body. Biz bu bedenler değiliz. In this material world, we come with a body. And we suffer because we identify with the body. Biz bu maddi dünyaya bu bedenle geliyoruz ve burada acı çekiyoruz çünkü bu beden olduğumuzu düşünüyoruz. This is my brother, this is my enemy, this is cow, this is my food, this is my friend, this is my enemy, this is man, this is woman, this is Turkey, this is France, this is Germany. There's so much identification in the world. Hani biz bu kardeşim diye düşünüyoruz, bu düşmanım diye düşünüyoruz, bu bir inek diye düşünüyoruz, bu benim yiyeceğim diye düşünüyoruz, bu benim düşmanım diyoruz, bu benim arkadaşım diyoruz, bu işte Müslüman diyor, bu Türk diyoruz, bu Fransız diyoruz, bu Amerikalı diyoruz. Yani bunun gibi bir Alman diyoruz, bir sürü farklı tanımlama yapıyoruz. And everything is false. Because when you do mathematics, if you do a mistake in calculation, the result will be false. Bunların hepsi sahte. Yani bir hesaplama yaparken matematikte eğer bir yerde hesap hatası yaparsanız sonuç yanlış çıkacak. So if you don't know that you are a spiritual soul at the beginning, all what you do in your life is false, is fake. Ve eğer siz baştan yani ruh canı olduğunuzu bilerek hareket etmiyorsanız hayatta yaptığınız her şeyde bir hata olacak. You may speak like highly scholar, philosopher, I don't know, PhD, something very high philosophy, but if you don't know that you are a spiritual soul, all your life is lost. İşte çok yüksek bir felsefe konuşabilirsiniz doktora yani düzeyinde ama eğer ruh canı olduğunuzu bilmiyorsanız bütün hayatınız aslında kaybolmuştur. There is one story Prabhupada told about a boatman and this PhD professor, yes. Şila Prabhupa'nın anlattığı bir hikaye vardı. Bir kayıkçıyla onun kayığında binmiş olan bir profesörle ilgili. So he went in the boat, and the professor started to ask that boatman, "Do you know mathematics?" "I don't know." "Oh, 10% of your life is lost." Profesör yani kayığa binip gittiklerinde giderlerken soruyor. Sen matematik öğrendin mi diyor. Hayır diyor kayıkçı. Bilmiyorum matematik diyor. O zaman diyor senin hayatın %20'si boşa harcanmış demektir. Do you know something about geology, how it rains or how it makes? I don't know. Oh, then 20% of your life lost. Ve sonra diyor ki peki sen coğrafya bilgisi
bilgisine sahip misin? Yani yağmurlar nasıl yağıyor biliyor musun? And Kayıkta so diyor, on. bilmiyorum diyor. O da diyor ki senin diyor hayatının %20'si boşa gitmiş. And so on and so on. He was going like this, and suddenly there was a storm. And the waves, and the boat was, and the professor was, and the boatman said, Mister, do you know how to swim? He said, no, I don't know. I said, 100% of the Yani böyle devam ediyor profesör. Ondan sonra bir anda fırtına çıkıyor. Böyle dalgalar yükselmeye başlıyor. Kayık bir anda yapmaya başlıyor. Profesör diyor yerlere bakıyor böyle. O da kayıkçı diyor ki peki sen diyor bayım diyor yani yüzmeyi biliyor musun? O da diyor ki hayır diyor. O zaman diyor sen hayatını %100 boşa harcayacaksın. Actually, there is a book. It's a real story. There is a book which was recorded at the time of death of all great leaders of the world, president, prime minister. They were recorded the time of their death, and they were crying, "Mom, mother, mom, I'm going to live." And they were great leaders of the world. So time of death, they were like babies. Yani çok bir kitap var aslında gerçek hikayelerden oluşuyor ve dünyanın büyük liderlerinin yani ölüm anındaki son sözlerinden oluşuyor bu kitap ve orada onlar çoğunlukla ağlıyorlar. Anne diyorlar korkuyorum ya da bir şey. Yani bu son anlarında bebek gibi oluyorlar. Krishna said in the Bhagavad Gita, Mrityu I am death personified. So Krishna comes also the time of death. You have to see all this is Krishna. It's coming. Krishna Bhagavad Gita'da ben ölümün şahıslanmış haliyim diyor. O yüzden onu siz ölüm anında da görebilmelisiniz. O kişi, o gelen ölüm aslında Krishna. So we don't separate nothing. We are in this world just to please God. That's Yani it. biz hiçbir şey ondan ayırmıyoruz. Biz bu dünyada sadece Tanrı'yı memnun etmek için bulunuyoruz. Hepsi bu. And the goal of life is to develop this love. What the verse is, the goal of life is to love God. Ve yaşam amacı da Tanrı'yı sevmek. Because everything here, we are in this world just for mission, very Çünkü short time. biz bu dünyada bir misyon için bulunuyoruz. Çok kısa bir süremiz var yani, yaşam süremiz var. So we have been before this life in so many species of life. So we have higher position, lower position, but only in this human form we can understand God. Biz bu yaşamdan önce de yani birçok farklı yaşam formunda bulunduk ama sadece bu yaşam formunda Tanrı'yı anlama şansımız var. That verse was Prema Pum Artomahan. The goal of life is to love God. Prema Pum Artomahan. Ve bu kıtaydı aslında yani yaşamın amacı Tanrı'yı sevmek, Tanrı'yı. So, what is the goal in this life? We can have so many beautiful things, comfort, money, friends, home, car, bank account. But when death comes, you will need everything. Bu yaşamın amacında birçok şeye sahip olabiliriz yani iyi bir banka hesabımız olabilir, arkadaşlarımız olabilir, arabamız olabilir ama ölüm anı geldiğinde bunların hepsini bırakmak zorunda kalacaksınız. So, before death comes, we have to prepare, future. Be confident that I am servant of God. I do my duty, and then Krishna will decide where I go. Ve ölüm anı gelmeden bizim bunu yapmamız gerekiyor. Yani ben Krishna'nın hizmetkarıyım ve benim nereye gideceğime o karar verecek diye düşünüyorum sana. And this knowledge comes only when you pray, when you love God, when you think of God. Then this knowledge enters in your heart, and you will know what to do. Ve bu yani bilgi de sadece siz Tanrı'yı sevdiğinizde, ona aşık olduğunuzda ve yani ona
hizmet ettiğiniz ama adandığınızda Because, öğrenebileceğiniz bir bilgi. O zaman o sizin kalbinize yerleşiyor. because it is not sentimental. It's very serious business to deliver oneself from this material body. Çünkü bu bir yani çok ciddi bir iş, bu duygusal bir şey değil. Yani bir kişinin kendisini bu bedenden özgürleştirilmesi, kurtarabilmesi. So, actually, what Krishna is asking is very easy. It's not something difficult that you cannot do. Actually, God never gives you test. You say test that you cannot overcome. Krishna'nın bizden istediği şey aslında kolay bir şey. Yani Krishna Tanrı hiçbir zaman bize geçemeyeceğimiz bir test yapmıyor yani. He gives very easy things. You think of me, you render service unto me, you offer your obeisances unto me, I guarantee you that you will come to me. Aslında bize çok kolay bir şey söylüyor yani. Sen bana hizmet et diyor, beni düşün diyor, bana ibadet etsin diyor ve bana geleceksin diyor bir şekilde. So if Krishna, God, promise, you think he will not follow you? He will not do what he said? Yani Tanrı bir söz verdiyse bunu yapmayacak mıdır yani sizce? Sözünü tutmayacak mıdır? So you need to have faith then. O zaman inanca ihtiyacınız var. Because without faith you cannot go further. Çünkü eğer inancınız olmazsa daha ileriye doğru gidemezsiniz. Krishna said in the Bhagavad Gita, I promise my devotee will never perish. Yani çünkü Krishna Bhagavad Gita'da diyor ki ben söz veriyorum diyor, benim adımım asla kaybolmayacak. Bhishma there was not totally in the Kaurava side, still he saw Krishna time of death. Ve Bhishma dev Kauravaların tarafındaydı ama yine de ölüm anında Krishna'yı gördü. So what Krishna is asking actually is very simple. Aslında Krishna'nın bizden istediği şey çok basit. He say Kirtanya Sadari, O Kirtanya Sada Hari diyor. always chant, Her zaman isimlerini söylüyor. chant, chant, chant. Her zaman, her zaman, her zaman. There's one cartoon story, Prabhupada said. A man, he will say to his wife, chant, chant, chant. And his wife answer, can't, can't, can't. Şimdi Prabhupada bir tane karikatürden bahsediyordu. Orada adam kadına söyle 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 diyor. Kadın da söyleyemem, söyleyemem, söyleyemem diyor. So we have a choice. We want to chant or not. We want to pray or Söyleyebiliriz not. ya da söylenebiliriz. Dua edebiliriz ya da etmeyebiliriz. But the result is there. When you pray, you develop love of God. Ama bu sonucu hep alacaksınız yani. Dua ettiğinizde Tanrı aşkına sahip olacaksınız. And you feel knowledge coming. Knowledge is coming. Yes. Ve bilginin geldiğini hissedeceksiniz, evet. Ignorance is living, going away. Ve cehalet oradan kalkacak. Sizi terk edecek. And compassion is coming. Ve merhamet gelmeye başlayacak. And you will see everything in relation with Krishna. Ve her şeyde Krishna'ya ilişkin olarak görmeye başlayacaksınız. A Brahmin, a learned person, he sees a Brahmin, a meat eater, a dog eater, an elephant, all this in equal vision. He sees the super soul in every living entity. Ve bir Brahmin et yiyen bir kişiyle, köpek yiyen bir kişiyle, bir fili hepsini aynı seviyede görür. So now Gelecek bu bakış açısı. we are going to celebrate New Year. Biz burada yeni yılı kutlamak için toplandık. And we thank Krishna, God, that he had good experience, friendship with his devotees, with the people who helped
us to develop love of God. Ve biz burada Krishna'ya teşekkür ediyoruz. Yani bizim onun adınanlarıyla böyle bir deneyimimiz olduğu için, böyle bir arkadaşlık geliştirebilmiş olduğu için ve bize bu konuda yardımcı olan, yani bu bilinci geliştirmemiz konusunda yardımcı olan kişiler olduğu için. So we make a new resolution that we may become a good person. Ve biz tekrar yeni böyle kararlar alıyoruz daha iyi bir insan olmak için. To fight, struggle alone, it's not easy. Ve tek başına yani mücadele etmek kolay bir şey değil. But if you are with Krishna's devotees and with God, sure you will succeed, you will be victorious. Ama eğer Krishna'nın adananlarıyla birlikteyseniz ve Tanrı ile birlikteyseniz kesinlikle başarılı olacaksınız. There is a verse in Bhagavad Gita where Arjuna said, Krishna said, anyone who is with Krishna, he will be victorious. Sanjay söyledi yani. Sanjaya. Yes. Yes. Bhagavad Gita'da Sanjay böyle diyor, kitabının sonunda kim Krishna ile birlikteyse ve Arjuna ile birlikteyse o kişi başarılı olacak. So where there is Krishna, there is victory, there is knowledge, opulence, wisdom. Krishna'nın olduğu yerde başarı olur, zenginlik olur, bilgi olur, hepsi olur. We will not lose nothing. Hiçbir We şey will gain kaybetmeyeceğiz. everything. Biz her şeye sahip olacağız. And the spiritual life is so nice. Krishna consciousness is so nice. Spiritüel hayat çok hoş. Krishna bilinci çok hoş. Actually, Prabhupada said only intelligent people can come to Krishna consciousness. Ve Prabhupada dedi ki sadece zeki insanlar Krishna bilincine gelirler. You need little brain to understand Krishna consciousness. Krishna bilincini anlamak için biraz beyne ihtiyacımız vardır. And it's not difficult because Krishna, he gave all the tools very easily. Just take. Ve bu zor değildir. Krishna bunu anlamanın için araçlarını vermiştir yani. Sadece alın demiştir. So we're having a test, a challenge in this life. Bizim yani bu hayatta karşımıza bir zorluk var. The challenge is, do I want to become God lover or not? Ve This is a question you ask to yourself. bizim kendimize sormamız gereken bir soru var. Biz bu hayatta Tanrı'ya aşık olan bir kişi olmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? It's not difficult when there are a couple, partner loves each other, always the partner thinks what pleases the other. Gift, nice words, affection, something that the partner feels that is love. Yani bu zor değildir aslında. İki kişi birbirlerini sevdiklerinde diğerinin neyden hoşlandığını düşünürler. Yani onlara hediye almak isterler, hoşlarına gidecek sözcükler bulmaya çalışırlar. Yani onları mutlu edecek bir şeyler yapmaya çalışırlar. Same thing with God. You do the same thing as you do the partner, because Krishna, God, is also a person. Aynı şey Tanrı için de yaptığımız şey, hani aşkımız için yaptığımız şeyden farklı değil çünkü Tanrı da bir kişi. Krishna likes also that you offer something to him. Krishna da ona bir şey sunduğunuzda bundan memnun oluyor. Although he does not need anything because he is the most richest person on the universe. Yani onun hiçbir şeye ihtiyacı olmasa da ya ve bu evrendeki en zengin kişi olsa da But still he said, Patram pashpam param toyam. If you offer me something, even little flower or water, if you do it with devotion, I accept. ama o dedi ki yani bana küçük bir şey de sunsan yani bir çiçek de sunsan, su da sunsan bunu aşkla, adanmayla sunduğunda ben bunu kabul ederim dedi. You can say, I'm not rich, I cannot offer something to God. But you can offer a flower. Ben zengin değilim Tanrı'ya bir şey sunamam diyebilirsin ama bir çiçek sunabilir herkes. Glass of water. Yani bir bardak su sunabilirsin. Anything. Herhangi bir şey. So it's very easy. Yani bu çok kolay. So we have to go on for 2023 with new resolutions that you
please God with all your dedication, your intelligence, your determination. Ve bu yeni yıla girerken de biz Tanrı'yı memnun etmek için büyük bir kararlılıkla aslında ilerlemeye çalışacağız. So anything else, if you have any comments or observation or doubts, please. Herhangi bir sorunuz varsa, gözlemlediğiniz bir şey varsa, paylaşmak istediğiniz ya da aklınıza takılan herhangi bir şey varsa paylaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz soru varsa sorabilirsiniz. Evet. Hare Krishna Prabhuji. I would just like to add, it is a story I could not rest myself, but this story is so wonderful about Narasimha Prabhu you told, and it is relating with this 630 so well. So I want to add one more thing here, if you allow me. Yeah, please. Thank you. So see, as Prabhuji has said, Neşe Kader'le ilgili bir hikaye anlattınız. Bu 6.30 yani okuduğumuz kıtayla çok ilişkili aslında. Ben de bununla ilgili bir şey eklemek istiyorum dedi Türkmen Provision Manager'ın. Tabii dedi. So here are two personality basically. One is Hiranyakashipu and second is his son Prahlad. Burada iki tane şahsiyet var. Birisi Hiranyakashipu baba ve oğlu Prahlad Maharaj. Both are very, high spirit actually, very high level of spirit. İkisi de çok yüksek seviyedeki ruhlar aslında. So Hiranyakashipu was a very powerful king and he worshipped Lord Brahma for several hundred years. Hiranyakashipu çok güçlü bir iblisti ve o birçok yüzyıllar boyunca Rab Brahma'ya aslında ibadet etti. And when Lord Brahma was pleased to him and he said, okay, tell me what you want. Ve Rab Brahma da ondan memnun olduğu için bana ne istediğini söyle dedi. Then Hiranyakashipu has took all control to himself. Sonra Hiranyakashipu bütün kontrolü ele geçirdi. Then he said to Brahma, Lord Brahma, that okay, you give me a vardhan. The wish is that I cannot be killed by a human, or I cannot be killed by animal. I cannot be killed in daytime. I cannot be killed in the night time. I cannot be killed inside the house. I cannot be killed in the outside the house. I cannot be killed in daytime, and I cannot be killed in night time. Ve yani Hiranyakashipu Rab Brahma'dan şunları istedi. Ben bir insan tarafından öldürülemem. Ben bir hayvan tarafından öldürülmemeliyim. Ben bir evin içinde öldürülmemeliyim, dışında öldürülmemeliyim, gündüz öldürülmemeliyim, gece öldürülmemeliyim. Yani bu dileklerde bulundu. And also I cannot be killed by any weapon. Ve hiçbir silah tarafından da öldürülemem diyor. And Brahma said, okay, as you wish, I give this wish to you. Rab Brahma da bunu kabul etti, tamam dedi. So Hiranyakashipu took his control by himself. He didn't give control to the god. He thought that I am mighty, I have taken everything in my control, now I cannot be killed by anyone. Yani Hiranyakashipu şöyle düşündü, yani bütün kontrol şimdi bende, kimse beni öldüremez. Yani bütün kontrolü ele geçirdim diye düşündü ve bu kontrolü Tanrı'ya bırakmadı. And then second personality is Prahlad, his son, Hiranyakashipu's son. O da ikinci şahsiyette Prahlad Maharaj, o da Hiranyakashipu'nun oğlu. And he from the birth was always chanting Narayan, Narayan, Narayan. Ve o da doğumundan itibaren devamlı Narayan, Narayan, Narayan diyordu. So Narayan means, Nar means water. Nar, su demek. And Ayan means who is sleeping over the water. Ayan da o suyun üzerinde uyuyan kişi demek. So Narayan is the form of, extended form of Lord Krishna as Vishnu. Ve Narayan da aslında Krishna'nın yayılmış hali, yani Vishnu olarak yayılmış bir formu. So Prahlad has, surrendered himself to Lord Narayan, Lord Krishna, that I am yours. You do whatever you want with me. Yani Prahlad kendini Tanrı'ya tamamen teslim etti, yani ben seninim dedi ve sen benimle ne yapmak istiyorsan onu yapabilirsin. And because of this, his own father Hiranyakashipu tried to kill him many times. Ve bu yüzden birçok kere onun kendi babası onu öldürmeye çalıştı.
He arranged to give him the poison, Ona zehir içirmeye çalıştı. but nothing happened. He drank it with the Narayan, whatever Narayan is giving, I will drink. O dedi ki Narayan dedi ve o ne bana ne verirse onu içeceğim dedi. Hiçbir şey olmadı bu zehirden. Then he asked his soldiers to throw him from the cliff, mountain cliff. Sonra Hiranyakashipu askerlerine onu uçurumdan aşağı atmalarını emretti. Again, Prahlad said Narayan, Narayan, and he was saved again. Prahlad Maharaj yine Narayan, Narayan dedi ve yine kurtarıldı. And finally, when this episode, which Prabhuji has said, when he came out from the pillar to kill him, that's why he took this form, Narsimha. The Lord Vishnu has taken the form of Narsimha, like he is not a human, he is not fully animal. And he killed him while it was a evening time, when day was closing and evening was starting. He took him at the door, which is not inside the house, not the outside the house. And he killed him by his nails, so no weapon is used. O yüzden bu bahsettiğimiz yani kısımda hikayede olduğu gibi Rab Vishnu bu formu aldı yani ne tam bir insan formu ne tam bir hayvan formu yani yarı insan yarı hayvan formunu aldı ve alacakaranlıkta bunu yaptı yani ne gündüz ne gece ve evin ne içindeydi ne dışında tam kapıda duruyordu ve herhangi bir silah kullanmadan yani parmaklarıyla ve tırnaklarıyla parçalayarak bunu yaptı. So that is the difference what this verse 630 says, that if Prahlad was not at all any power in front of his father, but he left everything to God. He see God in poison also. When he was thrown from the cliff, he saw God. He see Krishna, Narayan, Narayan everywhere. He was always safe, no problem. And his father was so powerful, and he was thinking that I got the blessings from Brahma, nobody can harm me. And he was killed in a minute. So yani Prahlad Maharaj her yerde Krishna'yı görüyordu. Aslında 6.30 yani bu okuduğumuz kitabın bize anlattığı şey gerçekten bu yani. O kendi babasının karşısında yani kıyaslandığında hiçbir güce sahip olmayan bir çocuktu, ufak bir çocuktu ama her yerde Narayan diyordu. Zehirde onu gördüm, uçurumdan atıldığında onu gördüm. Her yerde onu görüyordu ve çok korunaklı bir durumdaydı yani çok güvendeydi. Ama babası çok güçlü olmasına rağmen ve Rab Brahma'dan her türlü takdisi almış olduğunu düşünmesine rağmen bir saniyede, bir dakikada öldürüldü. Thank you, Prabhu. So nice story. Çok hoş bir hikaye. Anyone else? Prabhu. Question? Yes. Hare Krishna, everybody. Nice being here. Just a point. Narasimha didn't go to Brahma to ask not to be killed. He asked to be eternal, immortal. Okay. And Brahma said, I cannot give you what I am not. Because Brahma is a soul, he's a jiva, he's a being, the biggest thing in the universe, but he's not God. Only Vishnu could give immortality. So that's why then Prahlad did this kind of escamotage to ask all these things that made it impossible to be killed. Sadece bir noktaya vurgulamak istemiştim. Aslında Hiranyakashipu Rab Brahma'dan bunları istemek için gitmemişti ama ölümsüz olmayı istemişti ama Rab Brahma'dan ben olmadığım bir şey sana nasıl verebilirim dedi yani ben kendim ölümsüz değilim dedi. Çünkü Rab Brahma'da aslında bir canlı varlık yani yaşayan canlı varlıklar içerisindeki en yüksek canlı varlık ama yine de o da bir civa ve böyle bir özelliğe sahip değil yani ölümlü nihayetinde. O yüzden Hiranyakashipu bu yollara gitmek zorunda kaldı yani öldürülmesini imkansız hale getirecek bazı takdisler istemeye çalıştı. Teşekkürler çok hoş. Thank you very much. Srimad Bhagavad Gita. Ki Jai. Aurangzeb.
Yoga Center. Ki Jai. And New Year coming. Ki Srila Prabhupada Ki Jai! His Grace Gaura Bhakta Prabhu Ki Jai! Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. So, şimdi çekiliş yapacağız. You can translate. Now we will Give text change. now we will do some